Ey gönül dostum, ey gecenin sükûnetinde kendi ruhunun sesini duymaya çalışan canım kardeşim, beni can kulağıyla dinle. Hiç gecenin en zifiri karanlığında, saat tam 3'te veya 4'te ansızın gözlerini açtın mı? Ne seni ürkütecek bir kabus görmüştün, ne de odada seni uyandıracak en ufak bir gürültü vardı. Ama göğsünde tarif edemeyeceğin bir ağırlık, ruhunda garip bir uyanıklık hissettin. Herkes derin uykudayken senin o saatte uyanık kalman, yatağında bir sağa bir sola dönerek o iç daralmasıyla boğuşman sence alelade bir tesadüf mü? Yoksa alemlerin Rabbi olan Allah seninle baş başa kalmak, o dünyevi gürültüden arınmış tertemiz vakitte kalbine sessizce dokunmak mı istiyor? Maneviyatın sesine hoş geldin dert arkadaşım. Bugün seninle o uykunun en tatlı yerinde ansızın bölünüşünün, göğsüne çöken o sessiz daralmanın ve gecenin o gizemli saatlerinde kalbinin meden hıçkıra hıçkıra ağladığının ardındaki derin tasavvufi sırları aralayacağız. Bu sohbet sıradan bir gece dertleşmesi değil, Haris el-Muhasibi'nin ruh analizlerinden İmam Gazali'nin kalp aynasına uzanan sarsıcı bir hakikat yolculuğudur. Söz veriyorum, bu sohbetin sonuna ulaştığında o gece uyanmalarındaki ağır hüznün aslında nasıl ilahi bir lütuf ve davet olduğunu anlayacak, ruhundaki o kelepçeleri çözerek tarifsiz bir sekineye, derin bir iç huzura kavuşacaksın. Şimdi her şeyi bir kenara bırak, derin bir nefes al ve gecenin bu kutsal çağrısının kalbinde yankılanmasına izin ver. Sonuna kadar benimle kal. Çünkü duyacakların manevi kaderini baştan aşağı değiştirebilir. Herkesin derin bir uykuya daldığı, sokaklardaki lambaların soğuk bir yalnızlığı aydınlattığı, rüzgarın pencerelerde hafifçe uğuldadığı o saatlerde ansızın gözlerini açarsın. Yatak sıcaktır, oda sessizdir ama içindeki o görünmez oda, yani kalbin, adeta bir cendereye sıkışmış gibidir. Göğsünde bir taş oturuyormuş gibi hissedersin. Nefes alırsın ama o nefes ciğerlerine yetmez, boğazında düğümlenip kalır. Telefonunu eline alırsın, ekranın o parlak ve soğuk ışığı gözlerini yakarken saatlerin anlamsız akışına bakarsın. Zaman geçmek bilmez, zihnin ise adeta bir savaş alanına dönüşür. Geçmişin keşkeleri, geleceğin endişeleri, kırgınlıkların, pişmanlıkların ve o hiç geçmeyecekmiş gibi duran yalnızlık hissi birer gölge gibi odanın duvarlarında yürümeye başlar. Bilim sana bunun biyolojik nedenlerini anlatacaktır. Stresler, uykusuzluk der, düzensiz beslenme der. Evet, beden topraktandır ve toprağın kurallarına tabidir. Ancak ey yolcu, sen sadece etten ve kemikten ibaret bir varlık değilsin. Senin içinde melaküt alemine, yani o yüce huzura ait ilahi bir nefes, bir ruh var. İşte o ruh, bedenin uykuda olduğu o anlarda tamamen uyanıktır. Gecenin o zifiri vaktinde uyanman ve kalbine o sebepsiz darlığın çökmesi sıradan bir fizyolojik aksaklık değildir. Kalp daralması tasavvufta kabz hali olarak adlandırılır. Kabz, kalbin daralması, sıkışması ve adeta nefes alamayacak bir boyuta gelmesidir. İnsanlar bu hali genellikle bir şanssızlık, bir depresyon veya bir huzursuzluk olarak görürler. Oysa hakikat deryasına daldığımızda görürüz ki kabz hali Allah'ın kulunu kendi huzuruna çekmek, onun kalbindeki fani sevgileri ve dünyevi takıntıları sarsıp temizlemek için kullandığı en merhametli tecellilerdendir. Düşün ki gün boyunca binbir çeşit dünyevi gürültüyle meşgulsün. İş, güç, geçim dertleri, sosyal medyanın o dipsiz ve gürültülü kuyusu, insanların bitmek bilmeyen beklentileri. Kalp aynan her bir dünyevi yönelişte biraz daha tozlanır, biraz daha kararır. Ruhun gün boyu bu gürültü altında nefes alamaz, boğulur. Ve nihayet gece olduğunda, beden uykuya daldığında o ilahi nefes olan ruhun feryat etmeye başlar. Seni uykunun en derin yerinden uyandırır ki o gürültü sussun, o perdeler kalksın ve sen asıl sahibine yönelip içini dökesin. İşte o an hissettiğin o ağır daralma, ruhunun dünyadan yorulduğunun, fani gölgelerden bıktığının ve sadece baki olana, yaratıcısına sığınmak istediğinin en somut kanıtıdır. Sen yatakta dönüp dururken, neden uyuyamıyorum diye hayıflanırken, aslında ruhun seccadenin o serin, huzurlu iklimine koşmak için çırpınmaktadır.
Gözlerinden süzülen o sebepsiz yaşlar, kalbindeki o dökülen yapraklar hep bu büyük arayışın, bu derin sessiz çığlığın birer habercisidir. Şimdi dürüst olalım güzel kardeşim. Gün boyu ne kadar çok şeyi dert ediniyorsun. Seni kıran o insanları, bir türlü yoluna girmeyen o işleri, geleceğe dair o karanlık kaygıları kafanda kaç kez kurup duruyorsun. İşte gece yarısı o uyanma anı, tüm bu yükleri omuzlarından atman, hasbünallah ve nimel vekil diyerek her şeyi alemlerin Rabbine devretmen için sana açılmış muazzam bir fırsat kapısıdır. Ama sen o kapıyı görmezden gelip telefonu eline aldığında, o dünyevi gürültüyü gecenin o kutsal sessizliğine de taşıdığında, ruhunun çığlığı daha da büyür, kalbindeki o taş daha da ağırlaşır. Çünkü o vakit, alemlerin Rabbi olan Allah'ın kulunu özel bir mülakata, baş başa kalacağı gizli bir vuslata çağırdığı vakittir. Postacı kapını çalmış, elinde senin adına yazılmış ilahi bir mektup tutmaktadır. Fakat sen kapıyı açmak yerine pencereleri sıkıca kapatıp karanlıkta kalmayı tercih ediyorsun. Bu darlık bir ceza değil, bir uyandırma nidasıdır. Kulum, fani kapılarda perişan oldun, yoruldun, kırıldın. Bak herkes uyudu, tüm kapılar kapandı. Benim kapım ise ardına kadar açık. Gel ve bana dök içini diyen o şefkatli sesin kalbinde yankılanmasıdır. Peki bu darlığın, bu uykusuzluğun seni her gece aynı saatte bulmasının ardında yatan o psikolojik ve manevi süreçler nelerdir? İnsan ruhu gündüzün karmaşasında adeta bir sarhoşluk yaşar. Etrafındaki her şey ona dünyayı hatırlatır. Reklamlar, vitrinler, arabalar, konuşulan boş laflar, dedikodular hepsi ruhun üzerine serpilen ince birer kül gibidir. Bu kül tabakası zamanla kalınlaşır ve ruhun o göklerle olan bağını zayıflatır. Fakat gece, o kül tabakasının altındaki közün yeniden parlama vaktidir. Sen uyuduğunda ruhun serbest kalır. O daracık beden kafesinden bir an olsun sıyrılıp kendi vatanına, melakût alemine yönelmek ister. İşte o esnada üzerindeki o dünyevi ağırlıkları hisseder ve canı yanar. Ansızın gözlerini açtığında hissettiğin o acı, ruhunun o dünyevi prangalardan kurtulmak için verdiği mücadelenin sancısıdır. Bu sancı aslında senin hala hayatta olduğun, tamamen çürümediğin, kalbinin hala bir parça nur taşıdığının en büyük nişanesidir. Eğer kalbin tamamen ölmüş olsaydı, o darlığı hissetmezdin. Gaflet içinde, uykunun o derin ve sarhoş edici karanlığında sabaha kadar tasasızca uyurdun. Ama içindeki o sönmeyen nur, o iman kırıntısı seni rahat bırakmıyor. Seni uykunun o sahte huzurundan çekip alıyor. Hayat yolunun bu en çetin dönemlerinde insanoğlu genellikle dışarıda bir kurtarıcı arar. Bir dostun omzuna başını yaslayıp içini dökmek, bir kelamla teselli bulmak ister. Ancak gecenin o saatinde tüm o omuzlar senden uzaktır. Herkes kendi rüyalarının derinliklerinde kaybolmuştur. İşte bu yalnızlık aslında senin için tasarlanmış en büyük nimettir. Çünkü Allah seni insanlardan bilerek ve isteyerek ayırır ki fani tesellilerle kalbini avutmayasın. Gecenin o koyu karanlığı seninle Allah yaratıcısı arasındaki o en samimi, en yalansız ve en gizli bağı kurmak için mükemmel bir zemin hazırlar. Orada rol yapamazsın, orada güçlüymüş gibi davranamazsın. Maskelerin düşer, ünvanların erir, dünyevi zırhların sökülüp alınır. Sadece acziyetinle, gözyaşlarınla ve o titreyen kalbinle kala kalırsın. İşte o an insan olmanın en saf, en temiz ve en kutsal anıdır. O an kulun Rabbine en yakın olduğu, aradaki tüm perdelerin kalktığı o muazzam eşiktir. Bu yüzden o eşikten korkma, o karanlıktan ürkme. Bilakis o karanlığın içindeki o ilahi aydınlığı keşfetmek için yüreğini sonuna kadar aç. Burada durup İslam irfanının en derin psikoloğu, kalplerin gizli dehlizlerini en ince ayrıntısına kadar keşfetmiş olan büyük arif Haris el-Muhasibi'nin o sarsıcı tahlillerine kulak vermeliyiz. Muhasibi Hazretleri, insanın iç dünyasındaki o sinsi savaşları anlatırken der ki, insanın nefsi daima rahata, gaflete ve uyuşukluğa meyleder. Ruhsa ilahi nura hasrettir.
nefis dünyevi hazlarla beslendikçe semirir ve kalbin üzerini kalın, katran karası bir perde ile kaplar. İşte bu perdeye tasavvufta gaflet uykusu denir. Gaflet uykusu, insanın fiziki olarak uyanık olsa bile manen ölü gibi yaşamasıdır. Ve muhasibi ekler, Allah sevdiği bir kulunu bu gaflet uykusunda ölüme terk etmez. Onu sarsar, uykusunu böler, kalbine bir darlık ve hüzün verir ki kul kendi acziyetini anlasın, nefsine güvenmeyi bıraksın ve Rabbine sığınsın. Bu ne muazzam bir tespittir ey aziz dostum. Demek ki o gece yarısı ansızın gözlerini açtığında hissettiğin o ağır hüzün, aslında kalbinin hala hayatta olduğun, o katran karası gaflet perdesinin tamamen kalbini ele geçirmediğinin bir müjdesidir. Eğer kalbin tamamen ölmüş olsaydı, o darlığı hissetmezdin. Gaflet içinde, uykunun o derin ve sarhoş edici karanlığında sabaha kadar tasasızca uyurdun. Ama içindeki o sönmeyen nur, o iman kırıntısı seni rahat bırakmıyor. Seni uykunun o sahte huzurundan çekip alıyor. İmam Gazali Hazretleri de Kimya-i Saadet adlı o ölümsüz eserinde uykuyu küçük ölüm olarak tarif eder. Her gece yatağa yattığımızda aslında bir nevi ölümü tadarız ve her sabah uyandığımızda ise yeniden diriltiliriz. İşte gece yarısı ansızın uyanmak, bu iki alem arasındaki o ince çizgide berzah boyutunda durup kendi ruhunu izlemektir. Gazali der ki, gece vakti kalbin dünyevi duyulardan ve dış uyarıcılardan tamamen kesildiği, kendi hakikatiyle baş başa kaldığı yegane zamandır. Gündüz vakti göz görür, kulak işitir, zihin dünyevi planlarla meşguldür. Bu yüzden kalp kendi sesini duyamaz. Ama gece o sessizlik çöktüğünde kalp aynasındaki o dünyevi tozlar yavaş yavaş çökelmeye başlar ve ayna kendi içindeki yaraları, kirleri göstermeye başlar. İşte o an hissettiğin o kalp sıkışması aslında gün boyunca fark etmeden işlediğin o küçük günahların, söylediğin o kırıcı sözlerin, kalbine doldurduğun o fani sevgilerin yarattığı pasların aynada görünmesidir. Kalp aynan sana feryat etmektedir. Beni temizle, beni bu dünyevi kirlerden arındır demektedir. Haris el-Muhasibi bu süreci muhasebe olarak adlandırır. Muhasebi'nin en önemli eseri olan Er-Riyaye li Hukukullah'ta belirttiği üzere, insan nefsi sürekli olarak gizli riya, kibir ve uyuşukluk tuzakları hazırlar. İnsan gün boyunca iyi işler yaptığını sanır, namaz kıldığını, insanlara yardım ettiğini düşünür ve kendinden memnun olur. Ancak Muhasebi der ki, gecenin o loş saatlerinde, o yapyalnız kalındığında yapılan samimi muhasebe, gündüzün tüm o sahte iyilik maskelerini indirir. Gerçekten Allah rızası için mi yaptın, yoksa nefsini tatmin etmek, insanların övgüsünü kazanmak için mi? İşte gece yarısı o uyanma anı, nefsin bu ince tuzaklarını yakalamak, ben bugün gerçekten Rabbimin rızasına layık bir kul olabildim mi diye sormak içindir. Şeytan ise senin bu uyanışından dehşetle korkar. O senin yatakta kalıp telefonu kırcalayarak dünyevi endişeler içinde kaybolup gitmeni, hüzünlenerek ümitsizlik kuyusuna düşmeni ister. Çünkü hüzünlü ve ümitsiz bir insan ibadetten soğur, Rabbine olan güvenini kaybeder. Şeytan senin kulağına fısıldar. Sen çok günahkarsın, senin duaların kabul olmaz. Bu darlık senin cezan, boşa uğraşma der. Hayır, ey canım kardeşim, bu fısıltılara kanma. O darlık senin cezan değil, o darlık senin kurtuluş reçetendir. Allah seni cezalandırmak isteseydi, seni o tatlı gaflet uykusunda bırakır, kalbini tamamen mühürler ve seni kendi haline terk ederdi. Ama o seni uyandırdı. Bana dön, bana sığın dedi. Şimdi bu bakış açısıyla o gece yarısı uyanmalarını yeniden çerçevele. O an artık bir uykusuzluk problemi değil, senin için hazırlanmış özel bir ibadet, gizli bir vuslat vaktidir. Tasavvuf büyükleri, gecenin bu saatlerini aşk meclisi olarak tanımlarlar. Gündüzün karmaşasında herkes birbiriyle konuşur, herkes bir yerlere yetişmeye çalışır. Ama gece olduğunda sadece gerçek aşıklar ayakta kalır. Gecenin karanları, sahte olanları, sadece diliyle sevenleri uykunun kucağına bırakır, kalbiyle yananları ise seccadenin üzerine davet eder.
Bu yüzden Haris el-Muhasibi der ki, gece uyanıklığı kulun Rabbine olan sadakatinin en büyük ispatıdır. Çünkü uykuyu feda etmek, nefsini feda etmektir. Nefsini feda edense ruhunun kapılarını sonuna kadar aralamış demektir. İşte o saatte hissettiğin o tatlı sızı, o hafif hüzün aslında ruhunun o meclise kabul edilmek için döktüğü bir niyazdır. O anı bir nimet bil, o anı kaçırılmayacak bir hazine olarak gör. Zira gündüz vakti binlerce rekat namaz kılsan, gece seccadesinde akıtacağın bir damla gözyaşının yerini tutamaz. Gözyaşı, kalp aynasını yıkayan en temiz sudur ve o su en temiz haliyle sadece gecenin o zifiri karanlığında akar. İmam Gazali, gecenin 3 farklı uyanış vaktinden bahseder. Birincisi, gecenin ilk yarısıdır ki bu bedenlerin dinlenme vaktidir. İkincisi, gecenin ortasıdır ki bu vakitte melekler yeryüzüne süzülür ve uyanık kalpleri izler. Üçüncüsü ise seher vaktidir, yani teheccüd zamanıdır ki bu an rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı en mukaddes dilimdir. İşte senin her gece aynı saatte, özellikle gecenin bu son 1/3'inde uyanman, o meleklerin senin ismini göklerde zikretmesinin ve Rabbimizin senin kalbini bizzat nurlarla yıkamak istemesinin bir işaretidir. Bu davete kayıtsız kalmak, ruhunu o ilahi şifadan mahrum bırakmaktır. Seccadene yönel. Abdestinin o serin suyu yüzüne değdiğinde, o dünyevi yorgunlukların nasıl birer birer dökülüp gittiğini hissedeceksin. Haris el-Muhasibi, nefsin kendisini aldatma yollarını anlatırken, gizli şehvetler kavramından bahseder. Gizli şehvet, insanın farkında olmadan dünyevi övgülere, takdirlere ve konfor alanına olan bağlılığıdır. Gündüz vakti ne kadar iyi kul rolü oynarsak oynayalım, gece yarısı o uyanma anında tüm bu dünyevi takdirler ve roller elimizden alınır. Sadece yapayalnız ve çıplak bir ruhla kalırız. İşte Muhasibi der ki, gerçek derviş, gecenin o zifiri saatinde uyanıp nefsini yargı kürsüsüne çıkaran kişidir. O saatte nefsine der ki, ey nefsim, bugün kimler için koştun? Kimlerin rızasını aradın? Bak, o övgüsünü beklediğin insanlar şimdi yataklarında mışıl mışıl uyuyorlar. Seni o uykudan uyandıran ve sana şu an nefes veren sadece Rabbindir. O halde neden hala o uykudaki aciz fani kulların sevgisini bu ebedi baki olanın sevgisine tercih ediyorsun? Bu sarsıcı iç sesleniş, kalpteki o gizli putları yıkan en büyük manevi balyozdur. O balyoz kalbine her vurduğunda göğsündeki o darlık biraz daha gevşer. Kalbindeki o paslı zincirler birer birer kopar. Şimdi gel, bu kutsal gece uyanışlarının ve hissettiğin o derin kalp daralmasının ardındaki 3 büyük manevi işareti, o gizli çağrıları tek tek ve çok daha derinlemesine inceleyelim. Bu işaretler sıradan insanların tesadüf deyip geçtiği ama tasavvuf ehlinin iliklerine kadar hissettiği sarsıcı doğrulardır. Birinci işaret, boş kalan tahtın çağrısıdır. Bizler hayatı koşturmaca içinde yaşarken kalbimizin tam merkezine, o en mukaddes tahta genellikle fani sevgileri, dünyevi hırsları, parayı, kariyeri veya bir insanın hayalini oturturuz. Kalbimizi onlarla doldurur, onlardan medet umarız, onlardan huzur bekleriz. Ancak tasavvuf ehli der ki, kalp Beytullah'tır, yani Allah'ın evidir. Oraya fani olan hiçbir şey sığmaz. Sen oraya Allah'tan gayrısını oturtmaya çalıştığında, Allah o fani sevgileri senin başına birer bela eder, canını yakar, kalbini daraltır ki o sahte ilahlardan vazgeçesin. İşte gece yarısı ansızın uyanman, o tahtın asıl sahibinin kalbine yaptığı sarsıcı bir müdahaledir. O sessiz saatte seni uykudan uyandırarak kalbindeki tüm o dünyevi putları unutturur. O an ne zenginliğin bir anlamı kalır, ne o çok düşündüğün insanların hayali sana yardım edebilir, ne de dünyevi planların içini rahatlatabilir. O zifiri karanlıkta sadece sen ve yaratıcın varsınız. O uyanış, kalbine yapılan şu fısıltıdır. Bak kulum, herkes uyudu. Seni çok sevdiğini söyleyenler, peşinden koştuğun o dünyevi gölgeler, sığındığın o fani limanlar, hepsi şu an kendi uykularında.
kendi dünyalarında yapayalnızlar. Seni şu an duyan, senin kalbini gören ve sana nefes veren benden başka kimse var mı? O halde neden hala o fani kapılarda perişan oluyorsun? Dön bana, kalbindeki o tahtı sadece benim muhabbetimle doldur. Burada dervişin günlüğünden aktarılan şu sarsıcı hikayeye kulak verelim. Eski zamanlarda dağların kuytusunda, çam kokulu ve rüzgarlı bir vadide küçük bir kerpiç hücrede yaşayan bir hakikat arayıcısı varmış. Bu derviş her gece uykusunun en tatlı yerinde büyük bir iç darlıkla, göğsünde ağır bir taşla uyanırmış. Günlerce, haftalarca bu darlıkla boğuşmuş, gözyaşları içinde yatağında dönüp durmuş. "Neden ben?" diye feryat edermiş. "Neden her gece saat tam 3'te içim daralıyor, neden uykularım zehir oluyor?" Bir gün dayanamayıp bölgenin en bilge şeyhinin kapısını çalmış. "Efendim," demiş, "geceleri uyuyamıyorum. Tam saat 3'te içimde öyle bir fırtına kopuyor, kalbim öyle bir sıkışıyor ki sanki nefesim kesilecek gibi oluyor. Bu dertten nasıl kurtulurum?" Bilge Pir, dervişin yüzüne merhametle bakmış, sakalını sıvazlamış ve şöyle demiş: "Evladım, sen o darlığı bir dert mi sanırsın? O darlık, alemlerin Rabbinin senin kapını çalma sesidir. O saatte yeryüzündeki tüm gürültü çekildiğinde melekût aleminin kapıları açılır. Allah senin kalbini dünyadan temizlemek için o darlıkla seni silkeler. Sen yatakta dönüp durmak yerine seccadene koşup, 'Buyur ya Rabbi, kapına geldim,' deseydin, o darlığın nasıl cennet bahçelerinden esen bir rüzgara, tarifsiz bir genişliğe dönüştüğünü görecektin. Postacı kapına gelmiş de sen kapıyı açmadığın için kapıyı yumrukluyor. Kapıyı aç evladım, seccadene yönel." Derviş bu sözleri duyunca hıçkırıklara boğulmuş. O geceden sonra ne zaman o darlıkla uyansa sevinçle abdest almış, seccadesine koşmuş ve o darlık saniyeler içinde kalbinde tarifi imkansız bir huzura, nurlu bir genişliğe dönüşmüş. Bu hikaye bize şunu öğretir ey gönül dostum. Bizim dert sandığımız şeyler çoğu zaman ilahi birer şefkat tokadıdır. Allah bizi fani kapılarda dilenci yapmamak için kendi kapısına kul eder. Eğer o gece uyanmalarındaki darlığı bir uykusuzluk problemi olarak görüp ilaçlarla, uyuşturucularla susturmaya çalışırsan o ilahi postacıyı kapından kovmuş olursun. Kapıyı aç, o sızıyı bağrına bas ve seccadenin o nurlu limanına sığın. İkinci işaret, merhametin daraltması yani kabz tecellisidir. Pek çok insan darlığı ve sıkıntıyı bir gazap işareti olarak görür. Oysa İbni Arabi Hazretleri ve Haris el-Muhasibi der ki, Allah kuluna iki şekilde tecelli eder. Kabz yani daraltma ve bast yani genişletme. Genişlik zamanında insan genellikle nefsine yenik düşer, şımarır, gaflete dalar, her şeyin kendi gücüyle olduğunu sanar. Ama daralma zamanında insan kendi acziyetini iliklerine kadar hisseder. Çaresiz olduğunu, Allah'tan başka sığınacak hiçbir limanı olmadığını anlar. İşte bu yüzden kabz hali yani o gece yarısı hissettiğin iç sıkıntısı Allah'ın sana olan merhametinin en büyük delilidir. Seni dünyadan soğutur, fanilerden uzaklaştırır ki sadece ona yalvarasın. O darlık olmasaydı seccadede o kadar samimi gözyaşı dökebilir miydin? O sıkıntı olmasaydı ellerini semaya açıp "Ya Rabbi, senden başka kimsem yok," diye kalpten haykırabilir miydin? Hayır, insanoğlu rahatta her şeyi çabuk unutur. Bu yüzden Allah sevdiği kulunun kalbini ara sıra daraltır. Onu adeta merhametiyle sıkar ki içindeki o dünyevi sular, o fani kirler süzülüp çıksın, kalp aynası tertemiz olsun. Kabz hali bir ağacın yapraklarını dökmesi gibidir. Kışın ağaçlar kurur, yapraklarını döker, adeta ölmüş gibi görünür. Ama o dökülüş olmasaydı baharda taze ve canlı yapraklar açabilir miydi? İşte o gece uyanmalarındaki darlık da senin kalbindeki o eski, fani, kurumuş yaprakları dökmek içindir. Allah kalbini daraltır ki orada biriken o fani sevgiler, o geçici dertler tutunamasın, dökülüp gitsin. Ve ardından genişlik yani bast tecelli ettiğinde kalbin yepyeni, taptaze bir iman ve sevgi ile çiçek açabilsin. Bu yüzden darlık anında sızlanma, neden diye sorma.
o darlığı kalbinin bahara hazırlanma süreci olarak gör ve sabret. Üçüncü işaretse, teheccüd vaktinin sırlı kimyasıdır. İmam Gazali, gece ibadetinin ve teheccüd vaktinin kalbe olan etkisini anlatırken bunu bir kimyagerin atölyesine benzetir. Gündüz yapılan ibadetlerde gösteriş, dünya telaşı veya dikkat dağınıklığı karışma ihtimali çok yüksektir. Ancak gece yarısı herkesin uyuduğu, riyanın ve gösterişin tamamen yok olduğu o vakitte kılınan 2 rekat namaz, edilen bir damla dua, kalp aynasındaki o en derin pasları söküp atan muazzam bir kimyaya sahiptir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Rabbimiz her gece, gecenin son 1/3 kaldığında dünya semasına tecelli eder ve şöyle buyurur: Bana dua eden yok mu? Ona icabet edeyim. Benden isteyen yok mu? Ona vereyim. Benden bağışlanma dileyen yok mu? Onu bağışlayayım. İşte ey gönül dostum, sen o saatte uyandırıldığında aslında bu ilahi nidanın, bu muazzam davetin muhatabı olarak seçilmişsindir. Alemlerin Rabbi yeryüzüne tecelli etmiş, rahmet kapılarını sonuna kadar açmış ve senin ismini meleklerin katında anarak seni huzuruna çağırmıştır. Bu öyle büyük, öyle şerefli bir davettir ki, yeryüzündeki hiçbir makam, hiçbir saltanat bununla kıyaslanamaz. Sen o saatte uyandığında, uykum kaçtı diyerek dünyevi şeylerle vakit öldürürsen, bu muazzam ikramı elinin tersiyle itmiş olursun. Ama o uyanışı bir davet bilip seccadene yöneldiğinde, ruhunun o karanlık zindandan kurtulup, melaküt aleminde nasıl kanat çırptığına, göğsündeki o taşın nasıl kuş gibi uçup gittiğine bizzat şahit olacaksın. Çünkü gece yapılan dua, hedefi şaşırmayan nurlu bir ok gibidir. O ok mutlaka arşı deler ve senin kader defterine en güzel sayfaların yazılmasına vesile olur. Düşün ki bir padişah, gece yarısı sarayının kapılarını sonuna kadar açmış, hazinelerini dağıtmak için münadiler göndermiş ve seni bizzat isminle davet etmiş. Sen o esnada yatağında uzanıp, "Padişahım, ben çok uykuluyum, gelemem." der misin? Demezsin. Koşa koşa gidersin. İşte teheccüd vakti de alemlerin Rabbi olan Allah'ın hazinelerini, sekinelerini ve rahmetlerini dağıttığı o mukaddes andır. O saatte uyanık olmak, o manevi zenginlikten payını almaktır. Bu yüzden o saatin kıymetini bil ve o uyanışları birer hazine avı gibi gör. Asr-ı saadeti düşünelim. Sevgili Peygamberimiz ve onun sadık dostları Mekke'nin o en karanlık, en çileli günlerinde ne ile ayakta kaldılar? Onları müşriklerin o ağır işkencelerine karşı çelik gibi güçlü kılan neydi? Cevap Sure Al-Müzzemmil'dedir. Ey örtüsüne bürünen peygamber! Gecenin yarısında ya da yarısından biraz eksik veya fazla bir kısmında kalk ve Kur'an'ı tane tane, derin derin tefekkür ederek oku. Çünkü biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece vakti uyanmak, zihnen daha dinç olmak ve konuşmak için en elverişli zamandır. İşte o ulu sahabiler, gündüzün o çetin cihadına gece teheccüd seccadelerinde hazırlandılar. Onların ruhları gece inen o ilahi vahiy ile, o nurlu sekinelerle beslendi ki, gündüz dağlar gibi sarsılmaz olabildiler. Bugün bizim de hayatın o ağır yüklerine, o bitmek bilmeyen dertlerine karşı ayakta kalabilmemizin yegane yolu, gecenin o sırlı okulunda ruhumuzu eğitmektir. O okulun kapısı her gece senin için çalınıyor. Bu daveti kaçırma. İmam Gazali, teheccüd vaktinin kalbe olan faydalarını saymakla bitiremez. Der ki, gece namazı kılmak, bedenin sıhhatini artırdığı gibi ruhun da dünyevi dertlere karşı direncini çelikleştirir. Gündüzün o ağır imtihanları karşısında pes etmeyen, haksızlıklara uğradığında eğilmeyen o güçlü ve asil karakterler sadece gece secdesinde gözyaşlarıyla yoğrulmuş olanlardır. Eğer hayatında karşılaştığın o ağır haksızlıklara, o bitmek bilmeyen dedikodulara ve seni aşağılayan o acımasız insanlara karşı sarsılmaz bir kale gibi durmak istiyorsan, o kalenin temellerini gece yarısı teheccüd vakti atmalısın. O vakitte Rabbine sığınan bir insanı gündüzün hiçbir fırtınası sarsamaz, hiçbir fani söz canını acıtamaz. Çünkü o gücünü ve huzurunu insanlardan değil, alemlerin Rabbinden almıştır. Kıymetli kardeşim, canım dostum,
Şimdi bu kutsal sohbetin tam ortasında seninle birlikte manevi bir halka kuralım. Yüreklerimizi birleştirelim. Dünyanın dört bir yanından, farklı şehirlerden, farklı dertlerle bu videoyu dinleyen binlerce gönül dostumuzla aynı safta buluşalım. Bu uyanışa, bu manevi dirilişe bir niyet, kalbimizdeki o ağır zincirleri kırmaya bir ahit olarak şimdi bir an durmanı istiyorum. Telefonun o dünyevi gürültüsünü, zihninin o yorucu telaşını bir kenara bırak. Ellerini kalbine koy. O daralan, o huzur arayan kalbinin ritmini hisset. Ve şimdi içinden gelerek, tüm samimiyetinle yorumlar kısmına şu sırlı ve şifalı duayı yazarak amin de. Ya Rabbi, uykumu da uyanıklığımı da nurunla süsle. Gecenin sükunetini kalbime sekine eyle ve beni huzurundan eli boş çevirme. Bu basit ama yürekten kopan cümle sadece bir yorum değildir. Bu senin melakut alemine, kendi nefsine ve bu manevi meclise sunduğun kutsal bir niyet mektubudur. Sen bu kelimeleri oraya yazdığında, belki de tam o anda dünyanın başka bir ucunda, gecenin karanlığında aynı darlıkla boğuşan, ümitsizliğe düşmüş bir kardeşimizin gözü senin bu duana ilişecek, onun da kalbi inşirah bulacak, onun da ruhu uyanacaktır. Unutma ki, müminin mümine gıyabında ettiği dua, kabul olmaya en layık olan duadır. Birbirimizin sessiz çığlıklarına hızır olalım. Dualarımızla birbirimizin yaralarına merhem sürelim. Ve eğer bu manevi uyanış yolculuğu senin de ruhuna bir nebze olsun nefes aldırdıysa, bu videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bu hakikat sofrasını daha da büyütmemize destek ol. Her bir beğeni, her bir abonelik, bu nurlu mesajın algoritmanın o karanlık dehlizlerini aşarak bir köşede sessizce ağlayan, çıkış yolu arayan dertli bir kalbe daha ulaşmasına vesile olan kutsal bir adımdır. İşte bu manevi halkaya katıldığında aslında yalnız olmadığını anlarsın. Dünyanın farklı köşelerinde, gecenin aynı saatinde seninle birlikte uyanan, aynı darlıkla sınanan ve aynı secdeye baş koyan binlerce kardeşin olduğunu bilirsin. Bu birliktelik hissi ruhuna güç verir, yalnızlık hissini söküp atar. Bizler bu dijital mecliste sadece bilgi paylaşmıyoruz, ruhlarımızı birbirine bağlıyor, iman yolunda birbirimize omuz veriyoruz. Şimdi o huzurlu birliği kalbinde hisset ve o secdenin üzerine adeta bir ordu gibi güçlü adımlarla bas. Çünkü sen dua ederken arkanda seninle birlikte amin diyen koca bir inanç ailesi var. Bu bilinçle darlığından utanma, sıkıntından korkma, hepsi geçecek. Hepsi o büyük huzura açılan birer basamak olacak. Düşün ki bu sohbeti hazırlarken ve sen şu an bu satırları dinlerken, belki de tam o zifiri karanlıkta seninle aynı sızıyı taşıyan bir başka canım kardeşimiz bu duayı yazıyor. O eller semaya kalkıyor ve melekler sizin adınıza "Amin ya Rabbi, bu kullarının darlığını inşiraha tebdil eyle" diye yalvarıyorlar. Bu birliktelik, bu kutsal enerji, yeryüzündeki tüm karanlıkları dağıtmaya yeter. Sen yalnız değilsin güzel kardeşim. Sen bu kutsal ailenin en değerli, en sevgili üyelerinden birisin. Şimdi o seccadenin kokusunu içine çek, o temiz pamuk dokusuna ellerini sür ve hisset. O seccade, senin dünyadaki en güvenli, en korunaklı sığınağındır. Oraya sığındığında, dünya dışarıda kalır ve sen asıl yurduna kavuşursun. Manevi uyanışın bu son ve en mukaddes aşamasında, kalbimizi Sultanül Evliya, gönüllerin büyük tabibi Abdülkadir Geylani Hazretlerinin o arşı titreten, ruhu ayağa kaldıran hitaplarıyla taçlandırırsak yeridir. Geylani Hazretleri, nefsine yenik düşmüş, dünyevi dertlerin altında ezilmiş insanlığa adeta bir aslan gibi kükreyerek şöyle seslenir: "Ey oğul, dünyayı kalbine koyma. O bir gölgedir, gelir ve geçer. Sen gölgenin peşinden koşarsan, güneşi arkana almış olursun ve önün hep karanlık kalır. Ama sen yüzünü güneşe, yani asıl sahibine dönersen, gölgen zaten senin arkandan tıpış tıpış gelecektir. Neden endişe, neden çaresizlik? Gecenin karanlığı çöktüğünde, herkes kapısını kilitlediğinde, alemlerin Rabbinin rahmet kapısı açılır.
O kapıda bekleyen, o kapıyı ısrarla çalan hiçbir kul eli boş dönmemiştir. Yükünü onun kudret eline bırak. O ne güzel vekildir. Bu ne muazzam, ne şefkatli bir tesellidir ey aziz dostum. Gecenin o zifiri saatinde uyandığında, yatağının kenarında o ağır iç sıkıntısıyla baş başa kaldığında, Geylani'nin bu sözlerini hatırla. O an omuzlarındaki o ağır dünyevi yükleri, seni kıran insanların vefasızlıklarını, bir türlü çözemediğin maddi manevi sorunları yavaşça yere bırak. De ki, Ya Rabbi, ben acizim, bu yükleri taşımaya takatim yetmiyor. Sen kadirsin, sen Rahmansın. Gecenin bu vaktinde beni uyandırdın, huzuruna çağırdın. Ben de tüm dertlerimi, tüm kırgınlıklarımı senin kudret eline, senin o sonsuz rahmet deryana bırakıyorum. Sen benim adıma her şeyi hallet. Sen bana yetersin. Bunu söylediğin an kalbindeki o taşın nasıl eriyip gittiğini, ruhunun üzerine gökyüzünden nasıl ince ince sekine nurları yağdığını hissedeceksin. Gaflet uykusu insanı dünyevi hırslarla hantallaştırır, hırpalar ve sonunda uçuruma sürükler. Ama gece uyanışlarıyla parıldayan, seccadenin o serin rüzgarıyla yıkanan bir ruh, nefsine de dünyaya da hükmedecek bir güce kavuşur. Artık o insan için geceler bir azap değil, sevgiliyle buluşma anı, en tatlı vuslat zamanıdır. Yatağına geri döndüğünde artık o eski endişeli, uykusuz insan olmayacaksın. Gözlerini kapatırken Rabbimin himayesindeyim, O beni görüyor, O benim için her şeyi hayra tebdil ediyor diyerek bir bebeğin annesinin kucağında uyuduğu o derin, eminli ve huzurlu uykuya dalacaksın. Ve sabah gözlerini açtığında günün o ilk ışıklarıyla birlikte ruhunun adeta yeniden doğduğunu, kalbini o eski daralmalardan arınarak inşirahla dolduğunu göreceksin. Unutma güzel kardeşim, bu dünyada hiçbir fani dert senin Allah'la olan o gizli bağını koparmaya değmez. Sen yüzünü ona döndükçe o senin tüm yollarını gül bahçesine çevirecektir. Gecenin o nemli, ferahlatıcı sabah yeli pencerenden içeri süzülürken, odandaki o ağır is kokusunun, o dünyevi kavsetin nasıl dağıldığına şahit olacaksın. O yel, melakût aleminden senin sabırlı ve nurlu duruşuna gönderilmiş küçük bir tebessüm gibidir. O tebessümü hisset, o merhameti bağrına bas. Sen yalnız değilsin, sen sahipsiz değilsin. Seni senden çok daha iyi bilen, senin o sessiz hıçırıklarını her gece işiten bir sahibin var. O sahibi bulduktan sonra dünyadaki tüm kayıpların ne önemi kalır? Tüm gidenler, tüm bitenler aslında senin o tek ve gerçek sahibine daha temiz, daha arınmış bir kalple ulaşman için aradan çekilen birer gölgedir. Sevgili dostum, canım kardeşim, şimdi o gece yarısı ansızın gözlerini açtığında o daralan kalbine yavaşça elini koy ve fısılda. Bu darlık, Rabbimin bana olan merhametinin, beni kendi huzuruna çağırmasının sessiz ve nurlu bir sesidir. Ben yalnız değilim, ben sahipsiz değilim. Başını yastığa yeniden koyduğunda artık içinde o eski vesveselerden, o karanlık gelecek kaygılarından eser kalmadığını göreceksin. Çünkü sen o saniyede kainatın sahibine teslim oldun, yükünü ona bıraktın. Ve onun planı, senin kendi ufacık aklınla kurduğun tüm o dünyevi planlardan kat be kat daha güzel, daha muhteşemdir. Sabret, o kapıda beklemeye devam et. Şafak yakındır, o nurlu sabahın inşirahı kalbine dolmak üzeredir. Maneviyatın sesinde bir ibretlik sohbetin daha sonuna geldik. Rabbim gecenizin nurlu, uykunuzu huzurlu, uyanıklığınızı ise teheccüdün o sırlı bereketine vesile kılsın. Kalbinizden sekine, ruhunuzdan ümit hiç eksik olmasın. Bir sonraki nurlu sohbette o hakikat sofrasında yeniden buluşana kadar kalbinizi mahlukata değil Halik'a bağlayın, samimi kalın, sabırlı kalın ve vaadinden asla dönmeyen Allah'a güvenin. Allah'a emanet olun.